Zaman yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? Bugün sizlere tarih boyunca para yerine kullanılan en ilginç nesnelerden bahsedeceğiz. Ama başlamadan önce sizden küçük bir ricamız var. Eğer bu tür içeriklerden hoşlanıyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmak için yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız insanlığın binlerce yıllık ticaret serüvenine doğru büyüleyici bir yolculuğa çıkıyoruz. Ticaretin ilk dönemlerinde insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için basit takas yöntemine başvuruyordu. Ancak tarımın gelişmesi ve toplumların karmaşıklaşmasıyla birlikte bu yöntem yetersiz kaldı. Çünkü herkesin elindeki mal her zaman karşısındakinin ihtiyacını karşılamıyordu. Bu noktada insanlar herkes tarafından kabul edilebilecek, kolay taşınabilir ve dayanıklı bir değer birimi arayışına girdiler. İşte bu arayış farklı toplumlarda birbirinden yaratıcı çözümlerle sonuçlandı ve çeşitli nesneler para yerine kullanılmaya başlandı. Deniz kabukları bunlardan biri olarak öne çıkıyordu. Özellikle kovri olarak bilinen parlak deniz kabukları ilk olarak Çin'de M.Ö. 1200'lerde takas aracı olarak kullanılmaya başlandı. Küçük, taşınabilir ve oldukça dayanıklı olan bu kabuklar aynı zamanda güzel görünümleriyle de dikkat çekiyordu. Zamanla deniz kabukları Hindistan'dan Afrika'ya, hatta Pasifik adalarına kadar yayıldı ve uzun yıllar boyunca ticarette kullanıldı. Özellikle Afrika'da deniz kabukları bir dönem köle ticaretinin önemli bir aracı haline geldi. Avrupa koloniciliği sırasında bile deniz kabukları yerel halklarla yapılan alışverişlerde sıklıkla kullanılmıştı. Bir başka ilginç değer birimi ise tuzdu. Antik Roma'da tuz o kadar değerliydi ki askerlerin maaşı kısmen tuzla ödenirdi. Hatta bugün İngilizce'de maaş anlamına gelen salary kelimesi Latince sal yani tuz kelimesinden türemiştir. Tuz hem gıda korumada hem de yemeklere tat vermede önemli bir rol oynadığı için birçok toplumda zenginlik sembolü haline gelmişti. Özellikle Sahra-altı Afrika'da tuz, altın kadar değerli kabul ediliyordu ve büyük ticaret kervanlarının ana taşıma ürünüydü. Taşlar da para yerine kullanılan bir başka dikkat çekici nesneydi. Pasifik Okyanusu'ndaki Yap Adası halkı, rai taşları adı verilen devasa kireç taşı disklerini para olarak kullanıyordu. Bu taşlar o kadar büyüktü ki birçoğu taşınamaz haldeydi. Ancak büyüklükleri ve üzerlerindeki işçilik onların değerini belirliyordu. Rai taşlarının mülkiyeti genellikle sözlü bir şekilde aktarılır, taşın kendisi yerinde kalırdı. Yani fiziksel olarak el değiştirmese bile kimin malı olduğu herkes tarafından bilinir ve kabul edilirdi. Hayvan derileri ve kürkler de ticarette sıkça kullanılan değer birimlerindendi. Özellikle Kuzey Amerika'da Avrupalıların bölgeye gelişiyle birlikte kürk ticareti büyük bir ekonomik sistem haline gelmişti. Tilki, kunduz ve samur gibi hayvanların postları hem sıcak tutma hem de lüks bir malzeme olarak tercih ediliyordu. Bu postlar hem yerli halk hem de Avrupalılar için değerli bir takas aracı olmuştu. Benzer şekilde tarım toplumlarında tahıllar da para yerine kullanılmıştır. Antik Mezopotamya'da buğday ve arpa temel takas araçlarıydı. Tapınaklarda ve depolarda saklanan tahıllar insanlar arasında bir çeşit ekonomik sistem oluşturuyordu. Çalışanlar maaşlarını tahıl olarak alır ve bu tahılları diğer ihtiyaçlarını karşılamak için kullanırlardı. Demir çubuklar ise antik Yunanistan'da para yerine kullanılmıştı. Sparta'da altın ve gümüş paraların kullanımını sınırlamak isteyen yöneticiler, ticarette büyük ve ağır demir çubukların kullanılmasını teşvik etmişlerdi. Bu yöntem, lüksü ve ekonomik eşitsizliği engellemek için düşünülmüştü. Ancak demir çubukların taşınması oldukça zahmetliydi ve zamanla daha pratik değer birimlerinin ortaya çıkmasına yol açtı. Pirincin tarih boyunca birçok Asya toplumunda para yerine kullanıldığı bilinir. Özellikle Japonya'da Edo döneminde pirinç hem bir gıda kaynağı hem de ekonomik bir ölçüt olarak işlev görüyordu.
Pirinç miktarı bir kişinin zenginliğini ve statüsünü belirliyordu. Japon savaşçı sınıfı samuraylar maaşlarını pirinç olarak alıyorlardı. Kakao çekirdekleri ise Orta Amerika'nın eski uygarlıkları arasında popüler bir para birimiydi. Maya ve Aztekler kakao çekirdeklerini ticarette yaygın bir şekilde kullanmıştı. Örneğin 100 kakao çekirdeği bir köle satın almak için yeterliydi. Kakao aynı zamanda çikolata yapımında kullanıldığı için dönemin toplumlarında hem bir değer birimi hem de lüks bir tüketim malzemesi olarak kabul edilirdi. Afrika'nın bazı bölgelerinde ise cam boncuklar para yerine kullanılıyordu. Parlak ve farklı renklerde üretilen bu boncuklar özellikle Avrupalı tüccarlar tarafından yerlilere takas için sunulurdu. Cam boncuklar hem süs eşyası hem de değerli bir ticaret aracı olarak kabul ediliyordu. Ancak Avrupa'dan gelen boncukların artışı zamanla bu sistemin değerini düşürmüştü. Gördüğünüz gibi insanlar tarih boyunca ihtiyaçlarını karşılamak için oldukça yaratıcı yollar geliştirmiştir. Günümüzün kağıt ve madeni paralarının öncesinde kullanılan bu nesneler yalnızca ticaretin değil, aynı zamanda kültürlerin ve toplumların değerlerini de yansıtır. Sizce gelecekte para yerine ne kullanılabilir? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.